Size sakin şehir öyküleri anlatacağız. Sakin kentlerin öykülerini. Size Köyceğiz'i anlatacağız. Sakin şehir unvanı almış, bu unvanı sonuna kadar hak etmiş, gölüyle, deniziyle, doğasıyla, sığla ormanlarıyla Muğla'nın muhteşem kentlerinden birini. Ben ne zaman Dalaman havaalanından uçağa binip ama ülke içi ama ülke dışına seyretmeye giderken Köyceğiz Gölü'nün üzerinden geçerken sanki ilk defa görüyormuşum gibi hep ilgiyle izliyorum, biliyor musunuz? Biz naif insanlarız. Biz misafirperver insanlarızdır. Biz Anadolu kültürü, Ege kültürü, biz karışık bir kültüre sahip bir insanlarız. Biz modernizdir. Köyceğiz Gölü'nde yılan balıkları bulunmaktadır ve bu yılan balıklarının esrarengiz bir göç hikayesi var. Nerede yaşadığımız yere sahip çıkarsak orası bizim elimizden gitmiyor. Köyceğiz'imiz sakin, güzel, kapılarında kilit olmayan çok güzel bir ilçemizdir. Kapılarında kilit olmayan bir sahil kasabası burası. Muhteşem bir gölü olan ve en önemlisi muhteşem bir tarihi olan bir kent Köyceğiz. Karyalıların, İskitlilerin, İyonyalıların, Perslerin, Romalıların, Selçukluların, Osmanlı'nın izlerinin olduğu bir kent. 65 yıllarında Kaunas Antik Kenti'nde kazı yapan ekibin içerisinde bir İsviçreli bir arkeolog vardı, Mr. Poe diye. O yukarıdan bir iple sallanıp oraya girdi. Biz de çocukluğumuz burada geçtiği için biz keçi de güttük yani bu dağlarda. Onun bıraktığı iple biz de çıktık. Yani öyle biz yani derler ya pire gibiyiz diye. O zaman hep dağlardayız. Biz dağlarda çalışarak geldik. İçerisi bir odacık halinde onun. 2,5 ebatında 3 tane karşıda, sağda ve solda bir insan iskeletinin bütün durduğunu gördüm hala. Bakın bu kadar, bu milattan önce 4. yüzyıllara, Helenistik devre ait kaya mezarları burası. Hatta o en büyük olan İskender'in Anadolu'ya seferi sırasında terk edilmiş, bitirilmemiş o kaya mezarları, yarım kalmış. Öyle ama onun içerisinde iskeletin durduğunu gördük biz yani. Tabii bir arkeolog olan arkadaşımız orada çalışmalar yaptı. İşte böyle çocukluğumuzda biz bu dağlarda gezerken böyle yağmurdan sonra yerlere bakarak giderdik. Küçük küçük gümüş paralar bulurduk yani. Burada hala gezerken bulmak mümkün o zaman için yani. 15 kilometre yukarısında yaylası olan, 10 kilometre merkeze geldiğiniz zaman da yaylanın içinde çam ormanlarının arasında yaylası olan, öncelikle oraya ayrıntılı söyleyeyim. 10 kilometre aşağı merkeze geldiğiniz zaman da harika bir gölümüz olan, 30 kilometre ilerimizde Türkiye'nin ve dünyada radon gazının en yüksek olduğu Sultaniye kaplıcaları, sıcak suyumuz. Yine 5 kilometre ilerisinde, yani 35 kilometre ileri gittiğiniz zaman da Ege ve Akdeniz'in birleştiği nokta olan Ekincik koyumuz. Böyle bir yer, böyle bir şans dünyada ve Türkiye'de böyle bir yerimiz olmadığına inanıyorum. Onun için ülkemizin en güzel yaşam alanı, sağlıklı ve dinamik insanların yetiştiği bir ilçemize öncelikle siz hoş geldiniz. Nasıl hatırlıyorsun? Beni nasıl aldın? Gönlümü nasıl ettin? Şimdi o zamanlarda fakirlik var. Böyle pantolon oralara yokudum. Delik. Ben gönlü dedim peşine geldi. Ben aynı atıyor sandım. Uzanmış lapatım benim dizlerimmiş. Bir patımı dedi. Öyle derken yanılttım geldim. Bir daha hayvanla getirdiler de ta ileri bir yere bıraktılar. Oradan beri umuzladım geldim. Begerezil oldum. Doğasını, gölünü, tarihini kayıt altına alırken o kadar güzel insanlarla tanıştık ki o Egeli naifliğiyle, o Anadolu misafirperverliğiyle büyülendik. Neden burası sakin şehir, neden burası Cidda Slow unvanı almış çok daha iyi anladık. Çünkü harika bir doğası var. Köyceğiz Gölü'nde kürek çekerken yani doğayı hissediyorsunuz. Sazlıklara dokunuyorsunuz. Hafif esen Meltem'in sazlıklarda çıkarttığı o rüzgarın sesini dinlemek yani çok keyifli. Kuşların sesini dinlemek çok keyifli. Aynı zamanda kürek çekerken Nil kaplumbağalarını görebiliyorsunuz.
kefal balıklarının atlamasını izleyebiliyorsunuz ve bu tarz görüntülerle çok kez karşılaşıyoruz biz kürek çekerken. Bir genç olarak ben burada yaşamaktan çok keyif alıyorum mesela. Bir Ankara'ya, İstanbul'a gittiğimde bir haftadan fazla oralarda kalamadığımı fark ediyorum. Bu benim alışkanlığım. Ben hep burada yaşadım. Sadece üniversite sürecimde Köyceğiz'den ayrıldım. Bir genç burada sakinlik istiyor. Artık şehirde yoğun bunalmışlık ve hızlı hayatını burada birazcık durdurarak, demeyeyim yavaşlatarak tam olarak yaşamak istiyor. Biraz daha güzel beslenmek istiyor, biraz daha güzel nefes almak istiyor. Gün doğunca uyanmak istiyor belki ya da gün doğumunu izlemek istiyor. 1966'da Kaunas kazılarına katıldım. 10 yıl Kaunas kazılarında çalıştım. Profesör Baki Övün'ün gerek yarı İngilizce gerek yazılı ilk Kaunas'ın rehberliğini ben yaptım. İlk biletini de ben kestim. Ve bilet paramla da 65 yılında Çandırköy'ün Atatürk'ün büstünü ben diktirdim. Tabii arkadaşlarımla. Fakat ilk bileti ben kestim bunun parasıyla. Bu kentte yaşayan herkes kentin tadını çıkartmayı biliyor. Dünyanın her bir köşesinden su sporları yapmaya gelen sporcuların yüzlerinde de aynı mutluluk var. Abartmıyoruz. Burada yaşayanlar güzel besleniyorlar, güzel nefes alıyorlar. Muğla'nı demiyorum, Köyceğiz. Bakın bunu iddia ediyorum. Yatağının şivesi farklıdır. Kavaklarının şivesi farklıdır efendim. Fethiye'nin şivesi farklıdır. Seydikemen'in şivesi yine farklıdır. Ama Köyceğiz başlı başına moderndir. Avrupalıyızdır biz. Biz her ne kadar Trakyalı değiliz, Avrupalı olmasak da biz olduğumuz ilçeden ve coğrafyadan, çünkü bizim etrafımızda, yukarımızda çok güzel bir Sıra Dağlarımızın ve gölün vermiş olduğu, suyun vermiş olduğu yumuşaklık, gölümüzün ve tatlı su olmuştur. Tatlılığımızı oradan aldık. Tuzluluğumuzu Ekincik'ten, koyumuzdan aldık. Sertliğimizi de efendim yaylamız olan Ağla yaylamızdan aldığımız için biz bir harmanız. Bunu herkese de tavsiye ediyorum. Eğer Dalaman Havaalanı'ndan uçağa binip de şöyle İstanbul, işte diğer illerimize yolculuk yapacak misafirlerimizin şöyle bir dönüp aşağıya bakmasını istiyorum. Böyle bir görüntüyü hayal edemezsiniz. Muhteşem bir görüntü, muhteşem bir temizlik, muhteşem bir doğa, yemyeşil bir. Hele o Sığla ormanlarının zaten gördüğünüz zaman çıkmak istemiyorsunuz orada. Muhteşem bir koku salgılıyor o. Biliyorsunuz o ilaç ve kozmetik sanayinde kullanılan en büyük ham maddelerden bir tanesi Sığla. Krallık döneminde, işte Romalılar döneminde. Burada kralın bir kızının hasta olduğunu söylediler, kralın kızının ve öleceğini. Ondan sonra buraya gelip bu sudan kızının yavaş yavaş toparlanıp iyi olduğunu ve kral da karşıya geçerek şöyle geriye doğru çekilip Ölemez Dağı'na yukarıya doğru bakıp demiş ki burada yaşayanlar ölemez demiş. Ölemez Dağı efsanesi de öyle kalmış. Yani bizim bildiğimiz bu. Eskiler borularda yavrum deve yaylımıydın. Bollarda araba yok, yol yokudun. Hayvanlarla gidiyorduk dermenlere. Ama şimdi arabalar iner oldu. Köyceğiz'e gittiğinizde muhakkak balını yiyin, gölünü gezin. Sığla ağaçlarının kokusunu ciğerlerinize çekin ama en çok insanıyla sohbet edin. Nasıl mutlu kaldıklarını sorun. Efsanelerini anlatmalarını isteyin ve sakin bir kentin tadını çıkartın. Köyceğiz Gölü Sitaslov kenti. Bu açıdan da çok avantajlı bir destinasyon. Çünkü dünya üzerinde Sitaslov turizmi yapan insanlar var. Yani dünya üzerindeki Sitaslov kentlerini gezen insanlar var. Ve bu insanları burayı çekebilmek için, Köyceğiz Gölü'ne çekebilmek için, Köyceğiz'e çekebilmek için buranın Sitaslov olması bizim için bir avantajdır yani. Köyceğiz'in bu kadar göç almasının temel sebebi Sitaslov olması değildir. Zaten göç alıyordu. Belki bir ivme kazandırdı. Bu kadar göç almasının, fiyatların, mülk fiyatlarının bu kadar artmasının sebebi tüm bunlar tabii ki olabilir. Sitaslov'un her şeyin olduğu gibi avantajı ve dezavantajları olur. Dediğim gibi bunu halk olarak ve yerel yönetimler olarak
biraz daha iyi kavramamız ve sahip çıkmamız gerekir. Yani bir yandan risk, çünkü iyi bir şeyler yapıyorsunuz. Mesela Seferihisar'da tarım çok desteklendi. İşte güneş enerji santrali kuruldu, balıkçılar desteklendi, kooperatifler kuruldu, birçok şey yapıldı. Şimdi öyle bir kent oluşunca insanlar orada yaşamak istiyor. O yüzden nüfusu çok arttı mesela. Ama sırf nüfus artacak diye bunları yapmamak da doğru değil. Bence yapabileceğimiz en büyük şey sayıyı arttırmak. Ne kadar çok kent yaşam kalitesi yüksek, iyi yaşanabilecek yerler haline gelirse o kadar seçenek olacak ve oraları dağılacak insanlar. Tek bir yerde toplanmayacak. Sakin, dingin, huzurlu ve burası yaşanılası bir yerdir üstad. Burası göç aldı. Son 7 yılda 5000 civarında bir göç aldık biz buraya. Neden aldık? Çünkü huzur var burada. Çünkü Svetoslav olduk. Evet, Svetoslav olmadan önce zaten biz sakindik ama sadece bizi belgeyle tescillendirdiler. Çünkü burada ahenk var. Burada biz koşmuyoruz burada. Ama biz yürüyerek biz işimizi hallediyoruz. Biz burada paylaşıyoruz. Emeği ve ekmeği. Burada emek de var, ekmek de var. Köyceğiz ilçesi her yönüyle muhteşem bir ilçe. Sakin şehir olmasıyla bir artı daha kazandı. Sahile inerse deniz, kum. Dönüp yukarıya giderse kar ve yayla. Hepsini bir arada yaşaması mümkün Köyceğiz'de. Köyceğiz Gölü muhteşem bir manzarasıyla önünde zaten Köyceğiz'in. Sakin Şehir Öyküleri belgeselini çekerken, Türkiye'deki sakin şehirleri kayıt altına alırken, ülkeyi çok daha iyi tanıyoruz. Yaşamın daha kaliteli hale nasıl geldiğini, insanların daha mutlu yaşayabilmesi için neler yapılması gerektiğini keşfediyoruz. Bütün Türkiye'mizden, gençlikten, üniversitelerden şunu beklerim ki biz Karyalıları anlatalım. Çok güzel. Lidyalıları da anlatalım. Tarihtir. Anadolu'da durmuşlardır. Bizans'ı da anlatalım. Allah aşkına. Bir de Türk kültüründen anlatalım. İşte ben bu Çandır Köyü'ne bu müzeye kurmamın sebebiyetinin birisi de birazcık da kendi kültürümüzden anlatalım. Köyceğiz Gölü'nde yılan balıkları bulunmaktadır ve bu yılan balıklarının esrarengiz bir göç hikayesi var. Köyceğiz Gölü'nde yaşayan yılan balıkları çiftleşmek için buradan Meksika Körfezi'ne göç etmektedirler. Ve bu bahsettiğimiz göç 6000 kilometre mesafede bir göçten bahsediyoruz. Ve buradan bu yılan balıklarının göçü Ekim ayında başlayıp 9 ay sonra yılan balıkları Sargasso Denizi'ne yani Meksika Körfezi'ne ulaşıyorlar. Daha da ilginci, oraya ulaşmalarından ziyade oraya ulaşan yılan balıkları orada çiftleşme gerçekleştikten sonra üreyen bireyler tekrar bu göle geri dönmekte. Angula türü bu yılan balıkları Avrupa'da Avrupa yılan balığı olarak da geçiyor ve sadece Köyceğiz Gölü değil birçok denizle bağlantısı olan göl ve nehirde bu balıklar bulunmakta. Fakat orada Meksika Körfezi'nde üreyen balıklar dişi birey nereden göç ettiyse Meksika Körfezi'ne dişi bireyin göç ettiği yere yavru geri dönmekte. Ve bu göç yani çıkan bireylerin tekrar buraya geri gelmesi 2,5 yıl sürmekte. Ya o açıdan ya esrarengiz bir hikaye. Kendi bildiğim değil, yalan atmama gerek yok. Babamdan duyduğum hikayeye göre bu yuvarlak çay evvel böyle akıyormuş. Sonra çekilmiş, kalmamış. Gözüne keklikler anlamış, keklik yani su bulamamış, yok. Ondan sonra bir gürültü meydana gelmiş Allah tarafından top atılır şeklinde. Kayaların arasından kan halinde su sızar meydana gelmiş. Acık oradan derken kan halinde bunun ne edelim içilmez bir şey olmaz. Kurban kesmişler, dua etmişler, suya dönüşmüş.
Tahmini 200 metre bir mesafeden biraz bu yakadan gelir, biraz bu yakadan gelir. Yani gözüm o suyun meydana geldiği yer böyledir. O gürültüyü Allah tarafından top atılır şeklinde gürültü olması, top gözü, yuvarlak çay denmek taşların üstünden taklak ata attığı için yuvarlak çay denir. Top gözü namını da o zaman almış. O gürültüden hani top atılır şeklinde olduğundan top gözü denmiş. Bildiğimiz, duyduğumuz, bildiğimiz değil de duyduğumuz. Top gözü yuvarlak çay denmiş namına. Biz çalışmayı severiz. Emek vermeyi seven bir insanlarız. Ama eğlenmeyi de severiz. Biz kesinlikle böyle yani şahsım olarak belli bir yaşa geldim. Ben Köyceğiz'de çok büyük böyle vukuatlar yaşamış, olaylar yaşamış şey yoktur. Bizde böyle rekabet yoktur. Ya bakın bu bölgede 2022 yılında bir yangınlar yaşandı. Biz kadınlarımızla erkeklerimizle yani beraber bizim şirketimizdeki insanlarla dahil biz o 25 metrelik hortumları el ele tutup o dağı biz söndürmeye çalışan mücadeleci ruhlarımız var. İşte bu ruh kenti yaşanır kılıyor. Köyceğiz'e gittiğinizde siz de o ruhu göreceksiniz. Elbette sadece sahilde güneşlenirseniz, insanlarıyla kaynaşmazsanız bunu başaramazsınız. Tarihini, efsanelerini öğrenmezseniz o kenti yaşayamazsınız. Mükemmel bir halkımız var bizim. Yani geçim kaynağımız başta tarım. Yıllar Narinciye bölgesi. Sahillere doğru indikçe zeytin, arıcılık. Muhteşem bir balımız var bizim, çam balı. Çünkü Türkiye'de iki bölge, bir Karadeniz ve bir Muğla orman konusunda birinci sıralarda gelen bir ilimiz Muğla bölgesi. Dolayısıyla çam ormanlarının yoğun olduğu bir yer. Bunda çam balı bizim burada. Tabii çiçek balı da olur. Narinciye zamanında örneğin size benim en çok etkilendiğim bir şey var. Gece kontrollerine Köyceğiz Gölü'nde gece çıkarken bu Hamitköy, Döyüşbenen, Toparlar bölgesinin o narinciye çiçeğinin kokusu öyle bir gelir ki gölün üzerine. Yani özellikle o kokuyu almak için biraz daha kontrolleri her zaman sıklaştırırım ben. Narinciye çiçeğinin kokusunu almak için. Zaten doğası güzel, geniş sığla ormanlarına sahip. Yani bir yerleşim yerinde, merkezde bu kadar geniş sığla ormanı sadece Köyceğiz'de var. Evet, civarda da var. Marmaris'te, Fethiye'de sığla ormanları var ama burada merkezde var, bir merkez ormanı var. Ve bizim sokağa çıktığımızda o sığla kokusunu teneffüs edebilme avantajımız var. Bu şansı elimizden götürmemeliyiz, bırakmamalıyız diye düşünüyorum. Çünkü yaz aylarında Köyceğiz Gölü'nde esen meltemden kaynaklı hem gündüz sabah saatlerinde öğlene kadar kano, kürek ve paddleboard sporu yaparken, çünkü bu sporlar durgun su isteyen sporlar, öğleden sonra esen meltemle birlikte yelken ve rüzgar sörfünü yapabiliyorsunuz. Hatta öğleden sonra dalga almayan bölgeleri var Köyceğiz Gölü'nün, rüzgara korunaklı bölgeleri var. Bu bölgelerde bir yandan kano, paddleboard ve kürek sporuna devam ederken rüzgar alan bölgelerde de aynı zamanda yelken sporunu yapabiliyorsunuz. Muhteşem bir balı var gerçekten. Her derde deva sığla yağı var. Çok lezzetli balığı var. Yılın her mevsimi spor yapan insanları var. İyi ki bu belgesel serisini çekmeye başlamışız. Ve iyi ki bu belgesel sayesinde Köyceğiz'i daha iyi tanımaya çalışmışız. Bizim insanımız yoğurtlama yer. Bizim insanımız sılcan yer. Bizim insanımız tarhanayı da yer. Biz kebabı da yeriz efendim. Biz çok güzel kahvaltı da yaparız. Ama biz ekmeğin arasına balı sürer, ekmeğin arasına yağı sürer, elimizde ısırarak yiyerek gitmeyi de biliriz. Biz yani buradaki biz her kültürden burada insanlarımız olduğu için Denizli Tavas'tan gelmemiz var, buraya Fethiye'den gelme yerleşmeler vardır. Ula'dan yerleşme. Mesela Ulalılara sarımsakçı derler. Onlar da burada yaşarlar. 12 saat denizin gölü aktığı, 12 saatte gölün denize aktığı bir Köyceğiz Gölü var. Bunu herkes ısrarla bilmiyor ama ısrarla bunu vurgulamak istiyorum. Çünkü pırıl pırıl bir gölümüz var.
Biz her yıl defalarca tahliller yaptırıyoruz. Böyle kirlilikli bir şey. Çok şükür hiç öyle bir sıkıntımız yok. Türklerin 1071 yılında Anadolu'ya geldiğine inanılır. Tarihime öyle yazar ama yanlıştır. Doğu ilimizden Ağustos döneminde diğer Ali Karnas Balçısı Cevat Şakir Köşecik kitabında, Anadolu Tanrıları kitabında 1,5 milyon Türk'ün milattan önce 50 yılını hesapladım ben Ağustos'un yaşantısını Sezer'in 1,5 milyon Türk'ün Anadolu'ya girdiğini, daha sonra bunların çuvaldığını, Hun Türkleri Anadolu'ya girdiğinde Alparslanlar 50.000 ordusuyla Roman Diagon sanırım ki Doğu Bizans İmparatorluğu'nun 200.000 ordusunu bizim içeride o 1,5 milyon Türkmenin Anadolu'ya girdiği casusluklar nedeniyle 8 saatte 50.000 orduyla 200.000 Bizans ordusunu yendiği söylenmektedir. Tarihimiz bunu yazmaktadır. İşte daha da tabanına inersek, o kitap burada, bir Amerikalı'nın yazdığı "Ey dünya insanlık Türktür" dediği, tam daha da tabanına inilirse, Lidyalıların ve Karyalıların Türk olduğu çıkar meydana. Çünkü Yunanlılar, Avrupalılar denizden gelmemişlerdir, denizden çıkmamışlardır. İşte Göbeklitepe Mezopotamya'dan Anadolu'ya doğru yayılmışlardır. Hatta zaten de bu dünya ülkeleri hep bizim kardeşimizdir.